Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 81. bölümünde yeni bir flash sahnenin yaşanacağı belirtildi. Konuya ilişkin ayrıntıları aktaracağım. Çok önemli bir gelişme. 81. bölümde bu sahnenin yaşanabileceği belirtiliyor. Hemen o sahneyi aktaracağım. Sadece abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 81. bölümünde. Arkadaşlar biliyorsunuz bundan önce bir havaalanı sahnesi vardı ve fragman yayınlandı bu arada 81. bölümle ilgili. Videoyu sonuna kadar izlerseniz tüm konuyu anlayacaksınız. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile ilişkisindeki yaşanan bazı gerginlikler vesaire bu videonun içerisinde sonuna kadar yer alacak. Şimdi şunu belirtelim, biliyorsunuz havaalanı sahnesi vardı. Bu havaalanı sahnesinin 81. bölümde tekrardan gerçekleşeceğini söylüyor birçok kişi. Yani böyle bir sahnenin gerçekleşeceği belirtiliyor. Peki neydi bu sahne? Hatırlatırız. Afra Saraçoğlu havaalanına gidip Mert Ramazan Demir'i, yani daha doğrusu şöyle, Seyran Ferit'i almaya gidiyordu havaalanında ve orada bir öpüşme sahnesi gerçekleşiyordu. Ardından da Seyran Ferit'i ikna edip tekrardan yalıya çeviriyordu, döndürüyordu. Şimdi bu fragmanda, 81. bölüm fragmanında Seyran'ın uzaklara gideceğini görebiliyoruz. Yani Seyran konuşmasında uzaklara gideceğini söylüyor. Muhtemelen Seyran havaalanına gidecek ve uzak bir yolculuğa yapmak için havaalanına gittiğinde Ferit yine bu sefer tam tersi, Ferit arkadaşlar havaalanına gelecek ve Seyran'ı havaalanından alıp Seyran'ı havaalanından vazgeçittirip tekrardan dönecekler. Ve aynı şekilde yine bir öpüşme sahnesi havaalanında gerçekleşebilir. Bu sefer tam tersi, Seyran Ferit almaya değil, Ferit Seyran'ı almaya gidecek arkadaşlar. 81. bölümde böyle bir havaalanında sahne yaşanabilir. Bu gerçekten çok güzel olur. Çünkü bir yandan diziyi de bize hatırlatır. Hani eski bölümü vesaire hatırlatır ve 81. bölümde de böyle bir şey yaşanması bekleniliyor arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir gelişme. Şimdi 81. bölümde sadece bunlar değil tabii, birkaç gelişmeden daha bahsedelim. Aynı zamanda Halisa'nın tekrardan Yalı'ya dönmesiyle Seyran muhtemelen Yalı'da daha fazla rahat kalabilecek. Bunun sebebi biliyorsunuz Seyran çizimleriyle beraber zaten ünlüydü ve şirkette yavaş yavaş sıkıntılara girdiğinden dolayı Seyran'ın çizimlerine çok muhtaç kalacak. O nedenle Halisa Seyran'a bu süreçte daha da çok değer verecek ve zaten özellikle Diyar'ın Ferit'le Seyran'ı öpüşürken vesaire görmesi, yan yana görmesi onu epey kıskandıracak ve o nedenle artık yavaştan Ferit'ten nefret edecek. Yani Diyar Ferit'ten nefret etmeye 81. bölümü itibariyle başlıyor arkadaşlar. Ardından da zaten sorunlar, sıkıntılar başlayacak ve bu ikili, yani Ferit ve Diyar ikilisi yavaş yavaş yok olacak. Sinan hala daha dizide kalmaya devam edecek ama ufak tefek sorunlar çıkartsa da Sinan, Diyar yavaş yavaş yok olacak. Diziden şunu da belirtelim. Diyar'ın ailesi de büyük sıkıntı. Diyar'ın dedesi vesaire, bunlar da Diyar için gerçekten büyük bir sıkıntı yaratacak. Aynı zamanda Ferit için büyük bir sıkıntı yaratacak. Yani Diyar'ın dedesi vesaire zorla evlendirmeye çalışacak Ferit'le Diyar'ı, ancak Ferit istemediğinden dolayı da Seyran'la istediğinden dolayı ileriki bölümlerde Seyran'la Ferit tekrardan beraber olacak ve beraber sevgili olmaya, aşk yaşamaya başlayacaklar. Tabii ki yeni sorunlar ve sıkıntılar çıkacak. Özellikle şunu belirtelim. Ratinglerde yine ciddi bir yükselme oldu. Umarız daha da yükselir, çünkü ratingler ne kadar yükselirse dizinin final yapma olasılığı o kadar düşüyor. Hatta ratinglerin yükselmesiyle beraber acaba 4. sezonda geliyor mu diye de bir işaret yapıldı. Onu da belirtelim. Şimdi dediğim gibi 81. bölümde bu tarz gelişmeler yaşanması bekleniyor arkadaşlar. O nedenle hani havaalanında vesaire sahne çekimleri olabilirse, set görüntüleri olursa sizlere bunlara hemen aktaracağız. Bizlere o nedenle takipte kalın. Şimdi bir yandan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki ilişkiden birazcık bahsedelim. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasında ilişki gayet iyi arkadaşlar. Ayrılmadılar. Birincisi onu söyleyelim. Yani ayrılma vesaire hiçbir şey yok. Bunu sizlere belirtelim. Bu ikili sevgililer ve hatta bazı zaman birlikte yaşıyorlar, bazı zaman ayrı yaşıyorlar. Görüntüler de var. Yani magazinci arkadaşlar alıyor görüntüleri. Ama şunu belirtelim. Bu ikili ayrılmadı ve bu ikili hatta nişanlandığı belirtilen haberlere göre Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in nişanlandığı belirtildi. Zaten Afra Saraçoğlu'nun bir arkadaşının videosunda yüzüklü görüntüsü var. Eğer bizleri takip ediyorsanız ve diğer kanalımızı da aynı şekilde takip ediyorsanız, orada zaten çok net bir şekilde göreceksiniz. Afra Saraçoğlu'nun yüzüklü görüntüsü var.
yüzük parmağında bir pırlanta tarzında bir yüzük var. Bunu da Mert Ramazan Demir'in aldığı belirtiliyor. Yani Mert Ramazan Demir zaten önceden yani yazın ona bir yüzük almıştı. Ancak aralarında çıkan ufak bir tartışmadan dolayı o yüzükler tekrar çıkartılmıştı. Ardından Mert Ramazan Demir tekrardan Afra Saraçoğlu'na yüzük aldığı belirtildi ve şu anda bu ikili beraber arkadaşlar. Yüzükler vesaire var. Beraberler, yani nişanlandıkları da zaten bu şekilde belirtiliyordu. Onu da sizlere açıklayalım. O nedenle hani çıkan bazı haberler doğrudur. Şimdi bir yandan Emre Altuğ haberi var. Yani biliyorsunuz dizide Ferit'in babasının rolünü oynuyor Emre Altuğ ve Emre Altuğ da yaptığı açıklamada çok depresif bir zaman geçirdiğini, dolandırıldığını, aldatıldığını ve daha birçok şey yaşadığını, babasını kaybettiğini, bazı yakınlarını kaybettiğini belirterek Emre Altuğ çok önemli açıklamalarda bulundu magazincilere ve yaptığı açıklamalarda gerçekten çok depresif anlar geçirdim. Yani dolandırıldım, çok fazla param çalındı, hani çok fazla değer kaybedildi üstümden, çok fazla paramı çaldırdım, dolandırıldım. Ama bu süreçte şu ana kadar gelmemde destek çıkan en çok benim arkamda duranlardan ve sırtımı yasladıklarım çocuklarım, oğullarım dedim. Ve Emre Altuğ da bu şekilde bir açıklama yaptı. Yalı Çapkın oyuncusunun Ferit'in babası rolünde biliyorsunuz. O nedenle bu önemli gelişmeyi de sizlere aktarmak istedik. Emre Altuğ'dan gerçekten çok önemli bir açıklama. Yani depresif anlar yaşadığını belirtti. Bu şekilde açıklamış oldu. Şimdi yeni sezona gelelim arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın yeni sezonuyla alakalı gelişmeleri aktaralım. Şimdi dediğimiz gibi son dönemlerde reytinglerin artmasıyla beraber acaba 4. sezon geliyor mu sözleri bir ara çıktı zaten daha geçen günlerde. 4. sezon yolda mı gibi birçok şey çıktı ama şunu söyleyelim, daha birazcık erken. Yani baktığımızda daha birçok ay var. Yani yaklaşık 5 ay 6 ay daha Mayıs ayına var ve Mayıs ayına kadar reytingler ne olacak gerçekten bilinmiyor. Ve genelde reytingler nasıl diyelim Nisan ayı itibariyle de düşmeye başlıyor Yalı Çapkını'nda. Bunun sebebi dizide Afra ve Mert'in, yani Seyran ve Ferit'in karakterlerin ayrılması, tekrardan sıkıntılar yaşanması ve biliyorsunuz bunun sebebi de hani sezon finali olacağından dolayı bu tarz gelişmeler yaşanıyor. Eğer sadece final olsa mutlu bir gelişmeyle, yani Seyran ve Ferit'in mutlu bir haliyle dizi sonlandırılabilir bu sene sonunda. Ama eğer dizi Mayıs aylarında vesaire Seyran ve Ferit'in arasında kötü bir şekilde devam ediyorsa şunu bilelim ki bu dizi yeni sezonla devam edecektir. Yani yeni bir sezona geçecektir. Final yapmayacaktır. Yeni sezon olacaktır arkadaşlar. Şu anki reytinglere göre yeni sezonun olacağı belirtiliyor. Ama şu anki reytinglere göre, yani 5 ay sonra reytingler tamamıyla değişebilir. Şunu söyleyelim, İspanya'da tekrardan yayın hayatına, daha doğrusu tekrardan demeyelim, yayın hayatına girdi. Birçok ülkede yayın hayatı veriyor ve İspanya'da 12,5 reytingle en çok izlenen dizilerden biri oldu Yalı Çapkını. Onunla alakalı da zaten videolarımız var ki zaten şunu da belirtelim bir yandan. İspanyol kanalı açtık arkadaşlar. Yani İspanya'daki vatandaşları bilgilendirmek için bir İspanyol kanalı da açtık. Yalı Çapkını ile alakalı. Ve dediğimiz gibi sanırım şu anda İspanya'da 8. bölüm oynanacak bir dahaki haftaya pazar günü. Ve şu anda 12,5 reytingle en fazla izlenen diziler arasında İspanya'da Yalı Çapkını. Bu da gerçekten büyük bir gelişme ve aynı zamanda büyük bir başarı. Çünkü İspanya'daki tüm sitelere girdiğimizde Türk dizisi adı altında geçen bir dizi ve Türk dizisi denilerek gerçekten rekor kırdığı belirtiliyor İspanya'da. O nedenle hani İspanya için çok önemli ve bizim için de hani Türkiye için de yine çok önemli bir dizi olduğunu belirtelim. O nedenle ne kadar reytingler yüksek olursa, bu diziyi ne kadar sürdürebilirsek bizim için bir o kadar iyi. Dizi hala daha çok fazla izleniyor. YouTube'da yayınlanan bir bölüm hala da 7 milyon 6 milyon izlenmesi alıyor. Bu da dizinin hala daha ne kadar tuttuğunu gösteriyor ve gerçekten çok güzel bir izlenme olduğunu söyleyelim bu rakamların. Yani dizi hala da atıyor ancak tabii ki bunun yanında oyunculara verilen para vesaire hani masrafları karşılaması lazım ki dizinin devam etmesi lazım. Eğer dizi kötü bir şekilde devam ederse haliyle bu sezon son olacaktır. Final yapacaktır arkadaşlar. Yaşanan gelişmeler bu şekilde. Sadece İspanya'da değil bu arada, birçok ülkede, yaklaşık bildiğim kadarıyla 80 ülkede filan bu dizi yayınlanıyor. Farklı farklı isimlerle. Mesela İspanya'da Yeni Bir Hayat adıyla, yani İspanya'nın İspanyolcasıyla farklı ama Yeni Bir Hayat. Türkçe olarak baktığımızda Yeni Bir Hayat olarak dizinin başlığı. Yalı Çapkın değil, Yeni Bir Hayat olarak devam ediyor dizi İspanya'da. O nedenle hani farklı farklı isimlerle dizi oynuyor. Gerçekten güzel bir hasılat yaptığını da düşünüyoruz. Güzel bir proje.
Videomuzun sonuna geldik. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Yeni gelişmeler olmaya tabii ki devam edecek. Bizler de bu gelişmeleri sizlere aktaracağız. Dediğimiz gibi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki yeni gelişmeleri de aktaracağım. Abone olup sadece videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sizleri de çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.